Ben kahvemi soğuk içiyorum bugün çünkü hava sıcaktır. Geldik buraya. Mikrofona konuşmak ister misin? Evet evet. Ha, böyle mi yapalım diyorsun? Herkese yeni bir videodan merhaba. Merhabalar. Şimdi bu mikrofon böyle dursun. Tamam. Bence. Şöyle dursun. Aynen. Şöyle. Biliyor musunuz Başak Burçlarına haksızlık ediyorlar. Yani biz takıntılı değiliz. Yengeç Burçları daha takıntılı. Olabilir. Herkese yeni bir videodan merhaba. Gelsin sorular. Tamam, ben soruları ayarladım arkadaşlar. Ben Hadi bir bakalım. şıkır şıkır telefon. Zafer çok bayılıyor, buna bakar mısınız? Parıl parıl parlıyor. Şaka gibi. Hiç benlik değil bu arada. Ama güzel oldu yani. Normalde sevmem bu kadar parıltılı şeyleri. Doğum oldu. Biz bir buçuk gün mü? 2 gün mü? 1,5 gün kaldık galiba. 1,5 gün falan Aynen, kaldık 1,5 hemen gün hemen. hastanede kaldık. Hastanede Allah'ım o günleri unutamıyorum. Mantar çorbasına uzun bir süre ara verdim yani. Çünkü her gün bana mantar çorbası geldi. Sıvı tüketmem gerekiyor diye. Biz eve 1,5 gün sonra geçtik. Fakat o süreçte çabuk ayaklanmak gerekiyor. Bir yürüyüşler falan yaptık seninle. Evet. O zordu. Yani Hı hı. ilk yürüyüş zor. Sonrakiler aslında kolay. Bir de Benim için kolaydı. evet, senin için kolaydı tabii. Arada kalkıp yani lavaboya gitmek çok zordu. İnan çok zor. Çünkü o oturduğun yatağa yatmak ayrıca bir efor istiyor. Çünkü o hareketler biraz zordu. Ama geçiyor mu? Çok çabuk geçiyor. İnanın ben şaşırdım yani, ilk defa hani hayatımda bir ameliyat oldum ve bu ameliyatta da bu kadar çabuk iyileşeceğimi hiç düşünmezdim, biliyor musun? Bir hafta içerisinde hiçbir ağrı kalmadı. Hiçbir ağrı kalmadı. Bana ağrıyor diyordun. Hayır, öyle bir şey değil yani. Yürümeme He. ya da herhangi bir eğilmeme etkileyecek bir durum yoktu. Evet evet. Bu sefer de ya beni kandırıyor. Yani o yüzden korkulacak bir durum değil. Şöyle düşünün. Bir yerinize, yani belinize alçıya almışsınız da öyle yürüyormuşsunuz gibi. Tam olarak öyle aslında, evet. Hareket kısıtlılığı yüzünden. Böyle Anladım. söyleyebilirim. Evet evet. Arada bir sızlama geliyor mu hiç geçmiyormuş diye diyorlar. Yani annem bile diyor geçmiyor kaldı diyor. Hazır mısın? İlk sorum sana Hazırım. geliyor. Doğum sonrası ilk günlerde duyguların nasıldı? Neler hissediyordun? Ve ilk doğduğu gün hakkında bizimle bir şeyler paylaşır mısınız? İlk doğduğu gün heyecanlı değil gibi gözüksem de aşırı heyecanlıydım. Yani ne olacak ne bitecek. Çünkü ben kan verirken bile bayılan bir tipim maalesef. Korkudan değil ama neden ben de Metalik bilmiyorum. şeyden bence. Aynen, metalik şeylere karşı bir böyle şey var. Bazen demir kaşıkla falan yemek yiyememe gibi bir durumum falan da oluyor. E, Hızlıca geçersem gerçekten aşırı heyecanlıydım. Çünkü ne olacak, ne gelecek, süreç nasıl ilerleyecek hiçbir bilgimiz yok. Yani var ama Yok. Var ama yok. Çünkü teorik teorik. var. Aynen. Aynen, teorik bir bilgi var elimizde. Çok teorik bilgi işimize Bir şey yaradı mı? söyleyeyim mi? Evet, yaramadı. Yaramadı. Aynen. Tamamen tecrübeye, Doğaçlama. yani tecrübeyle olan şeyler oldu böyle. İlk 50 gün benim için çok güzeldi ya. Evet, çünkü Zafer'in hep kucağında şurasında yatıyordu. Aynen, hep kucağımda Top yatıyordu. gibi bir şeydi böyle. Minicik topçuk böyle. Düşün, fotoğrafını koyarım. Öyle bir Evet, evet. fotoğraf bulup koyarım. Ya yatağa koyar koymaz uyanıyordu. Ben de çekyatta kafamı arkaya doğru uzatıyordum. Melika şurama koyuyordum. Burada beraber uyuyorduk ya da ben artık film falan bir şeyler izliyordum bütün gece. Yine hani yatağa koyduğunda en fazla 5-6 dakika ama burada 1 saati geçiyordu bazen Evet, uyumaları. Ten E, teması ya da işte şey istiyordu. e, Anneyi istiyor. Çok hı, fazla yapışık, hani sonuçta karnında 9 ay kalmış yani. Bir anda düşünsene yatağa koyduğunu. Kabul etmez ki. İşte korkarsın. O tabii da tabii. korkuyordu zaten büyük Evet ihtimalle. evet ya. İlk 3 ay bu devam ediyor bu arada. Aynen 50. gün, yani ikinci aydan sonra dedim hani şurama koyayım buramda uyusun. Özledim buramda uyumasını. Yok, uyumuyor ya, hiçbir şekilde uyumuyor. Diyorlardı Evet. yani işte kucağa alıştırmayın, şöyle olur böyle olur.
Yok abi. Bir de bir şey fark ettin mi? Şu an yaklaşık 5,5 aylık. Hı hı. Eskisi gibi o bebeksi koku yok. Yok, evet. Artık erkek kokuyor. Er Şimdi mesela Zafer bugün pırasanın sapını verdiği şey soğan kokuyor oğlum. Allah'ım yarabbim. ya ve Şaka gibi. dışarıyı o kadar çok seviyor ki Evet. böyle Tam bir bir şey yok ama yani, Zafer, evet. ben hamileyken hiç evde oturmadım ki. Ya Hep orası da ya öyle de. işteydim, ya şantiyedeydim, ya ev geziyorduk seninle. İlla bir dışarıdaydım. Yani bu çocuğun genelde öyle derler ya, hani çocuk anne nasıl geçirmişse hamileliğini çocuk onun gibi şey yapar diye yaşar. Şu lohusalık hakkında konuşmak istiyorum. Lohusalık depresyonu. Şimdi normal şartlarda birçok insan bunu farklı yaşamıştır. Ama ben böyle şey hatırlamıyorum açıkçası. Bir 40 gün boyunca deli dehşet bir durumu hatırlamıyorum. Sadece ilk 3 gün falan. Evet, ilk 3 gün hatırlıyorum. Çok yoğundu. O da ben tamamen korktuğum için. Yani acayip korktum. Nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Yani hayatınıza tak diye biri giriyor. Ve hani onunla hayatı devam ettiğimiz için çok garip gelmişti Zafer. İlk 3 gün ben gerçekten korkmuştum. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Çünkü hamilelikte teksin. Tek bir birey olarak geziniyorsun, ediyor. Sonra 2 kişi oluyorsun ya. Hani mesela seninle şu an dışarı çıkamayız değil mi? Bir şey Ya, yapamıyoruz. tabii Tuvalete bile tabii. gidemiyordum ben. Öyle söyleyeyim size. Hiçbir şekilde gidemiyordum yani. İlk 3 gün benim için duygusal anlamda çok yoğundu. Sonra düzeldi. Yani artık mesela şeydi, bir hafta boyunca ailemiz bizimle kaldı. Sonra bir hafta sonra biz hani dedik ki siz de dinlenin. Biz hani başımızın çaresine bakacağız. Sonuçta bu çocuk bizim hayatımız boyunca bizimle kalacak yani. Ben lohusalık veya yorgunluk karışımı birkaç örnek vereyim. Başıma gelen. Şöyle oldu. Bir kere Şebnem'i kaldırdım. Dedim ki kalk, Melik Aren ağlıyor. Emzirmen lazım. Şebnem kalktı, odadan çıktı gitti. Gitti, bir yerlere gidiyorsun zaten, Melik Aren'i emzirmeye gidiyorum dedi. Bir bu var, bir de şey var. Dış kapıya gittiğim mi? Hayır hayır. Bir de şey var. Dedim ki kalk Melik Aren'i emzir. Uyandı dedim. Ağlıyor dedim. Emziriyorum ya zaten şu an diyor. Böyle kucağında zannediyor Melik Aren'i. Ee, Onlar hani böyle bir dank etti. Lohusalık mı, yorgunluk mu? Hayır, İkisinin arası bir şey. yorgunluk. Yorgunluk demek ki. Yani bu size korkutucu gelebilir ama ben yaklaşık bir herhalde Zafer 4-5 ay, yani şu anda da devam ediyor arada o. Ya biz şu anda gerçekten uykumuzu Melik Aren'e göre ayarlamadığımız için öyle. Biz uykumuzu Melik Aren'e göre ayarlarsak dinlenmiş oluruz. Bazen 8.30'da, bazen akşam 10 gibi falan uyuyor. Akşam 10 gibi sen bir uyumaya başlarsan acaba ne olacak, ne Bir de değişir? bu arada sakın yani yeni doğum yapmış insanlara bak çocuk uyuyor sen de uyu demeyin. Çünkü o uyuduğu zaman uykunuz gelmiyor. Yani Tabii zorlamayın. tabii. Gerçekten çok istiyoruz uyumayı ama uyuyamıyoruz. Bu zorlu olacak bir şey de değil açıkçası. Evet ya, biraz Ben da oraya annemler gidiyor. olduğu zaman falan çok rahat uyuyordum. Yani ilk zamanlarda. Çünkü bebiş yanıma koyuyorlardı. Paket yapıyorlardı beni. Çünkü zaten çok da hareket edemiyordum. Dikişlerden dolayı. Evet. Ama aşırı rahat uyuyordum. Çünkü o ilk zamanlar gerçekten kolaymış. Yani gerçekten kolaymış. Ya ben Zafer. Uyku konusunda çok kolaymış. gaz çıkarma olayı bittikten sonra oh be dedim ya böyle. Çünkü gece kalkıyor bebek, emziriyorsun. Ulan gazını çıkarman Evet, gerekiyor. evet. Allah Allah, tamam gazını çıkarıyorsun. Bir daha uyanıyor bu çocuk. Yok işte biz onu tam Çok çözememiştik. çok acayipti. Sonradan reflü yatağının hani şeyine Ama güvenerekten biz bir yine korkarak gazını çıkarıyorduk her seferinde, yani bir 40-50 gün falan. orası öyle. Tabii Sonrası tabii. için diyorum ben. Sonrası için, evet, sonrası için de biz gazını çıkarma şeyine gittik. Sonra birkaç öneriyle gazını çıkarmanıza gerek yok falan dediklerinden sonra Annem dedi ki sizin hiç evet. gazınızı ben çıkartmıyorum. Evet, ondan sonra rahatladık. Gerçekten de gerek yokmuş yani. Yani evet ama Zafer büyüdüğü için küçükken yapılmaz öyle bir şey. Tabii ki Küçükken de yani ilk 40 bebişi günden sonrasını diyorum. 40-50 günden sonrası için diyorum bunu. aynen. Biz bir de şöyle herhalde bir buçuk iki aya kadar sarılığı bitene kadar Melik Aren bir sarılık geçirmiş. Yani herhalde saçımı boyasaydım sarı o kadar uzun süre kafamda kalmaz. Ya şöyle bir şey. Çocuk 40 günü geç 55 gün falan sürdü herhalde Hemen hemen, evet. rahat. Çünkü Evet. uzamış sarılıkta onun ikisi. Benim erkek kardeşim de çok uzun süre geçirmiş.
Bizde Melik Aren'le kan uyuşmazlığı var. Ben hamilelik boyunca iğneler falan olmuştum. Sonrasında işte bu sarılık bizi bayağı bir yordu. Çünkü aşırı derecede hani aç kalmaması gerekiyor, beslemen gerekiyor, vücuttan onu atması gerekiyor. Atıyor ama sonraki gün aynı bir değişik, yani çok değişik. Ya şey Bize mi oluyordu sarı ya, gelmiyordu? bazen böyle 3-4 gün o sarılık bitmiş gibi gözüküyordu bize. Aynen. Oh tamam diyorduk, lan yine başlıyordu. Ama fotoğrafları sonradan bir baktım, hiç geçmemiş. Allah Allah. Bize sarı gelmiyormuş. Çünkü biz Olabilir. alışmışız. Belki de seviyesi düşüyordu. Hı hı. Ondan olabilir. Yani göz bebeklerinin sarı, pardon göz bebeği diyorum. Gözünün beyaz kısmı falan da sarıydı yani. Evet. Onlar falan çok şükür geçti. Yani çok kafanıza takmayın bu durumları. Evet. Doktor kontrolünde hiç Allah'a şükür hiçbir şey olmaz yani. Çünkü o ister istemez bebekler geçiriyor yani. O sarılık beni gerçekten yıprattı. Ama Evet. gerçekten. Çünkü ilk zamanlarda sütün yeter mi yetmiyor mu? Zaten o 3 gün var ya o sütle. Ne ağladım ya. Normal ama. Ağlıyorsanız çok normal. Normal yani. Herkes böyle oluyor Evet, büyük evet. ihtimalle. Çünkü düşünsene ilk defa doğum yapmışsın. Pardon da şelale gibi geliyorsa, hiperlaktasyonun yoksa ben bir şey bilmiyorum. Uyku düzenini sağlamak için bir şey yaptık mı? Aa evet yaptık. Zafer ben uyuduğum zaman Melik yani şöyle belli bir süre mesela zaten Zafer gece uyumuyordu. Hı hı. Gece 3'e kadar falan uyumuyordu. 3'e kadar Melik Aren'in başında uyanırsa beni uyandırıyordu. Çünkü ben asla kendimde değildim. Hı hı. Uyanıp uyanmadığımı da anlamıyordum. Gerçekten hani buna lohusalık mı denir, yorgunluk mu denir hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten çok beter bir durumdu. Çünkü birkaç defa hatta bu arada yaşadım onu. Uyanıyorum. Evet. Yorgun ve uykusuzluktan dolayı Melikaren'i beslediğimi düşünüp sallamaya pışpışlamaya devam ediyorum. Ama asla beslememişim. Direkt pışpışlayıp uyutmaya çalışıyorum ama çocuk uyumuyor. Yani kaç dakika, kaç saat boyunca uğraştım ben öyle. Ama sonuçta beslememişim. Olabiliyor bazen öyle şeyler be. Evet yani çocuk da haklı yani. Anne beslemiyorsun hadi uyutmaya çalışma Hmm. falan. Yani Evet. o yüzden arada böyle Zafer'in uyanması iyi oluyor. Tabii her seferinde değil ama beni kontrol etme amaçlı mümkünse. Bir de bazen yani sallarken falan o kadar uykulu oluyorum ki yani düşsem yeridir yani öyle bir sarsılıyorum Zafer. İnanamazsın. Korkunç. Mesela baba olmak böyle olmalı dediğin bir his var mı? Yani baba olmak böyle olmalı dediğim bir his. Yani Koruma içgüdüsü vesaire ya, gibisinden koruma konuşuyorum. içgüdüsü, ilgi, alaka. Ben bazen hani çok ilgilenmediğimi bile düşünebiliyorum. Ama aslında Çünkü çok ilgileniyorsun. ya evet çok ilgileniyorum ama daha fazla ilgilenebilir miyim? Daha fazla ilgimi istiyor acaba? Ama bir şey Beklentisine söyleyeyim çünkü. ben bir şey çözdüm. O çığlık atıyor ya bazen. Hı hı. Benimle ilgilenin demek istiyor. Evet. Zaten çığlık atar atmaz ben oyun matına bırakıyorum onu. Oyun matında kendi kendine oynuyor şimdi. Oynuyor. Çığlık attığı anda uçarak böyle yanına doğru uzanıyorum ben. Beraber çığlıklaşıyoruz falan filan. İşte kitap okuyorum ona. Ondan sonra şekilli hikaye kitapları falan var. Ona gösteriyorum. O tür şeyleri çok seviyor falan. Ama hani biraz daha ilgi gösterilebilir mi diye de düşünüyorum. Ya da ilgiden mi sıkılıyor? Böyle hani çözemiyorsun ya. Bence fazlası zarar. Ya fazlası zarar evet ama şu aylarda çözemiyorsun. Hani Ama sıkılmasın bir yaşından normal sonra yani. bir yaşından sonra belli olacak o. Aynen. Peki bu zamana kadar böyle bize verilen tavsiyelerde ne alakası var ya dediğin ya da gerçekten doğruymuş dediğin ne var? Pırasa ne alakası var ya? Hiçbir işe yaramıyor. Çocuk çıldırdı anasını satayım valla. Çıldırdı yani o pırasayı kemirirken. Sonrasında da çıldırdı dedim. Şaba bunu emzir dedim. Bunun başka çaresi yok dedim Evet, yani. çünkü niye biliyor musunuz? Ağzında dağılmaya başlıyor bir yerden sonra. Melik Aran gerçekten ciddi bir şekilde ısırıyor. Isırmaktan kastım diş yok. Ama yani bayağı dişlerini çenesini kilitliyor. Benim parmağım falan ısırıyor. Şu parmağım artık kullanılmaz hale geldi. Büyük ihtimalle doktora gideceğim yani. Bir röntgeni var bunun çünkü arkası Yani şişti. daha da ağrıttı ya o pırasa. Bilmiyorum Yani bazılarında etkili olabilir ama eee, şey çok iyiydi ya. başlardan düşün mesela en baştan En itibaren. başlarda Mesela şey çok saçma. Sarılığı geçsin diye üzerine battaniyenin sarı bir şey koyma. Tülbent örtmek. Yani yanına altın koy falan böyle. ne bileyim Onlar ya. böyle bir saçmaydı. Şey çok mantıklıydı. Sarılıktan dolayı biraz mama vermemiz gerekti bizim. Orada Evet. serçe parmağını
ağzına koy demişti. Doktor demişti değil mi bunu? Hayır, Seda dedi. Seda mı dedi? Evet. He, doğru Çok Seda mantıklı. demişti. Parmaklarından bir tanesini ağzına koy. Bak ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Emmesini görsün. Tamam Şunu sen göster. anlatayım. Şimdi Göster şöyle bakalım. biz biberonla vermedik. Biberonla vermememizin sebebi de en baştan beri meme reddi yaşamamak. Hı hı. O yüzden de mamayı şırıngaya çekiyorduk. Evet. Daha sonrasında şırıngayla bir yerden verirken bir yerden küçük parmağınızı veriyorsunuz bebişin ağzına. Ki hem meme yiyormuş hissiyatı veriyor, emziriyorsunuz gibi, hem de mamasını yiyordu diye. Bu bir taktik, yani bunu deneyebilirsiniz. Biz şırıngayla normal Şırınga- ağzına böyle damlatmayı falan denedik. Damlayla Öyle bitecek şırıngayı iş değil. ağzına sokarak şey yapmayı denedik. Çok zorlandığımızı görünce işte Seda dedi parmağınızı şey yapın dedi, ağzına Aynen. koyun. O onu emsin böyle O da vakum yaparken şuradan şırıngayı. vakum, bakın direkt şırıngayla verdiğinizde direkt çekiyor, vakumluyor, fışt diye bitiriyor o şırıngayı. Evet. Bir de Doğru, nasıl çekiyordu o şırıngayı. Evet, hatırlıyorsun değil mi? Şırıngayı ağzına koyuyordum böyle. Parmaksız koyunca böyle şırıngaya siz basmadan bildiğin o çekiyordu emzik böyle. gibi çekiyordu. Ama mesela damlatma da yani sizi yorar. Saatlerce ayakta kalıyorsunuz. Tabii, Mama tabii. yemesi o kadar kısa sürmüyor açıkçası. Böyle jet hızında falan çekmiyor. Bir de biz fazla vermiyorduk. Hani en fazla 30 30 milim cc. verdik aynen. Aynen. O yüzden bizimkisi aslında ne kadar yedi bizim? 20 gün mü mama yedi? 25 gün falan. Yani süt artı mama. Aynen, Çünkü süt artı benim mama. o kadar yoktu en başlarda. Ya çok şükür ya, o da çözüldü ya. İnanın anne böyle kendini yetmiyormuş gibi hissediyor o ilk günlerde. Sanki ya bir de etrafınızdaki insanlar size sanki hayatınızda 5 tane 6 tane çocuk büyütmüşsünüz gibi davranabilir. O yüzden çok da şey yapmayın. Bilmediğinizin farkında olan insanlar etrafınızda olsun. Çünkü diğer türlü zorlanırsınız. Hani sütün mü yok, niye yok falan filan kafalarına girmeyin. Çünkü yani ilk bebeğiniz istiyorsa ikinci ya da üçüncü olsun. Ne fark eder? Diğer videolarda zaten senin benim doğum sürecindeyken ev işi yaptığını söylemiştim değil mi? Onu söylememe gerek var mı? Yok. Akıllı olun babalar bak. Aha. Kendinize gelin. Babalar sözünü tutar. Bebek doğduktan sonra çift olarak birbirinize destek olma konusunda en çok hangi konuda zorlandınız? Duygusal açıdan ya. Bence duygusal açıdan. Çünkü ister istemez eşiniz ne kadar iyi olursa olsun sizin o psikolojinizi anlayabilmesi için anne olması gerekir. Kesinlikle katılıyorum. Anlayamaz yani. Ben seni anlar mıyım? Anlayamam. Empati kurmaya çalışıyorum. Sen Çok biraz daha zorlanıyorum anlayabilirsin. ya. Zorlanıyorum ama. Çünkü sonuçta ben daha yoğun yaşıyorum. Hormonal anlamda da. Yani o biraz garip bir durum. Sence ilk anne mi diyecek, baba mı diyecek? Anne diyecek. Diyorsun. Kesinlikle. Anne demek zormuş ya. Öyle diyorlar. Yani zor olsa bile anneci bir bebe belli yani. Hmm. Yani Baba der ama biliyor musun? diyebilir ama böyle bir seni görünce daha heyecanlı. Anneci mi olacak, babacı mı olacak? Ya biliyor musunuz? Kesin Anneci babacı olacak. olur ya. Hayır, babacı olacak. Bu sefer hepsi senin yüzünden. Niye? Çocuk resmen şey gibi. Zafer'i görünce yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Beni tamamen beslenme amaçlı görüyor büyük ihtimalle. O da olabilir. Ama seni yani. gördüğü zaman anlıyor yani. Eğleneceğim. Bir şey yapacağım. Gezeceğim. 8. tozacağım. 9. aydan sonra herhalde o daha belli olur anneciğim babacığımı. Hangi bebek bakım ürününü hayretle oha bu kadar pahalı mıymış deyip de aldın? Yani emzik, Emzikler pahalı bu arada. Bence. emzik, bebek bezinin zaten pahalı olduğunu biliyordum da Ne kadar pahalıymış deyip de aldığın ne var? emzik var ya. Çünkü bizim marketimiz varken ben 1,5 liraya emzik satıyordum. Allah Şimdi 300-400 lira bir emziğe verdim mi oha lan diyordum böyle. Yani verilir mi 300-400 lira bir emziğe? Verilirmiş yani, verilebiliyor. Başka böyle alıp da işe yaramayan ürünlere biz çok para verdiğimiz bir şey oldu mu? Biz şeyi kullanamadık ya. Sling'le kanguru. Sling'le kanguruyu kullanamadık. Yani onlara Ama gereksiz bence para vermiş olduk. Ya gereksiz para verdiğimizi yani düşünmüyorum. Çünkü çocuğun fıtratını bilemezsiniz. Şimdi Tabii tabii. sevmeyebilir. Çünkü bizimkisi hiç sıkıntıya gelemiyor. Biz üstünü örttüğümüzde bile cüngar çıkarıyor yani. Evet. Hava soğuk olursa olsun. O yüzden tulumlar bayağı iyi bu arada. Tavsiye ederim böyle. Ama bu arada 0-6 aydan sonraki şeyler gelecek. Neyler? Ürünlerle ilgili tavsiyeler falan. Hmm. Gerekli gereksiz. Onları hazırlıyorum. O bir bekleme sürecinde.
Peki bu zor işmiş dediğin ne var? Bu da son sorum. Hadi bakalım. Bu zor işmiş Gerçekten bu dediğin, zormuş dediğin. banyo yaptırmak ya. Banyo yaptırmak. Evet, Yani tek ışız yaptırmak sırtını çok zor. yıkamak daha doğrusu. Sırt bölgesini yıkamakta biz zorlanıyoruz. Ben çok zorlanıyorum. Sırt bölgesini tamamen Şebo devralıyor. Ama 2 kişi olmadan Melikaren'i şu an banyo yaptıramam çünkü tam oturmuyor. Evet, Ya evet. şu an 5,5 aylık desteksiz oturmadığı için onu oturma aparatlarını oturtturamıyorum. O yüzden de bir tık daha ağırlıkla zorlandığım için ağırlıktan Evet, dolayı evet. da Yani sırtını kaldıramıyorum yıkamak için aşırı çevirmek, derecede. tutmak gerekiyor ya. Aynen. Ben onu mesela yapamıyorum. Evet. Zorlandığım o var. Bu aralar alt değiştirme biraz zorluyor bizi. Çünkü kuduruyor. durmuyor artık. O yani başka da bu zormuş Dediğin yok. dediğimiz Önceden yok hiç herhalde. şey değildi bu arada. Altını çok rahat değiştiriyorsun bilmem Hı hı. ne. Yani çok şükür Melikaren öyle aşırı derecede zor bir bebek değildi bence. Değildi, bence de değildi. Akıllı olur. Bilmiyorum ve- aslında zor bir bebek gördük mü? Görmedik Hı? ki. Zor bir bebek görmedik biz. Bu kadar zormuş dediğimiz bir bebek gördük mü acaba? Gördük. Kimi gördük acaba? Gördük. Şurayı bir sessiz alıp söyleyeyim mi? Burada işte diyorum her şey Fatma, onun çocuğu, bunun çocuğu. Dedikodumuzu ortak etmedik size. Evet arkadaşlar, bundan sonraki video baya tatlı bir video olacak gibi geliyor. Spoiler verdim Evet. gibi ama Evet. yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Kapitalist sistemin oyununa geldi Şebnemcim. Ya hayır ya. Neyse konunun daha fazla spoilerını vermek istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.